Merhaba canlarım. Yurt içinden ve yurt dışından beni izleyen tüm güzel gönüllere hoş geldiniz diyorum. Aramıza yeni katılan herkese de sevgiyle kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Şimdi birlikte fincanın bize anlatmak istediği mesajları keşfedelim. Unutmayın, bu fal zamansızdır. Sizi ne zaman bulduysa o zaman duymanız gereken bir mesaj taşıyordur. Enerjinize uyan kısmı alın, uymayanları sevgiyle evrene bırakın. Kolektiftir çünkü. Hazırsanız niyetlerinizi alın, derin bir nefes verin ve fincanın bizlere fısıldadığı sırları birlikte dinlemeye başlayalım. Öncelikli olarak şöyle bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Evet. Buradan başlamak istiyorum. Siz de görüyorsunuz. Dip kısmı oldukça net bir şekilde beliren, gülen bir yüz görüyorum burada. Gözleri ve gülümseyen ağzı seçebiliyorum. Bu sembol çok güzel bir enerji taşıyor arkadaşlar. Yüzünüzü güldürecek bir haberin, sevindirici bir gelişmenin ya da uzun zamandır beklediğiniz bir konunun tatlıya bağlanacağını işaret ediyor. Özellikle sıkıntılı bir sürecin ardından gelecek rahatlama ve huzur enerjisi oldukça güçlü burada. Aynı zamanda çevrenizde sizi gerçekten seven, başarınıza sevinen, samimi bir insanın desteğini de görebilirsiniz. Yakın zamanda bol gülümseyeceğiniz, moralinizin yükseleceği ve kalbinizi ferahlatacak gelişmeler yaşayabiliriz. Fincanın en dip kısmında çıkması ise bu mutluluğun kalıcı bir etki bırakacağını söyleyebilirim. Sağlam temeller üzerine geleceğini gösteriyor. Şimdi yine arkadaşlar burada hemen şu kısmı söylemek istiyorum. Sanki bir Kıbrıs adasını andıran bir şekil görüyorum burada. Bu sembol deniz aşırı bir bağlantıyı, yurt dışı ile ilgili gelişmeleri ya da uzak bir yerden gelecek haberleri temsil ediyor. Bazılarınız için bu seyahat, taşınma, tatil planı, eğitim veya işle ilgili bir fırsat anlamına gelebilir. Yurt dışında yaşayan birinden haber almak ya da uzun zamandır görüşemediğiniz biriyle yeniden iletişime geçmek de bu sembolün verdiği mesaj olabilir. Şimdi en dip kısmında belirmesi yine bu adanın bu konu bir konunun sabır isteyen ama zamanı geldiğinde netleşecek önemli bir gelişme olduğunu gösteriyor. Özellikle denizle bağlantılı bir yer, ada, kıyı şehri ya da uzak bir yolculuk enerjisi oldukça güçlü görünüyor burada. Şimdi şöyle bir baktığımda arkadaşlar biraz karışık fincanın içi. Evet, şurada canlarım bembeyaz bir gül dikkatimi çekiyor şu anda. Açmış beyaz bir gül var burada. Çok zarif ve güzel bir sembol. Beyaz gül temiz niyetleri, saf sevgiyi, iç huzurunu ve hayırlı gelişmeleri temsil eder. Tek dal olması hayatınıza gelecek tek ve önemli bir kişiyle yapılacak anlamlı bir görüşmeye ya da tek bir haberin birçok şeyi değiştirebileceğini işaret ediyor. Ayrıca kırgınlık yaşayanlar için barışma, küslüklerin sona ermesi ve kalbinizi ferahlatacak bir konuşma enerjisi veriyor. Manevi olarak korunmayı, duaların kabulünü ve gönlünüzü rahatlatacak hayırlı bir kapının açılmasını aynı zamanda simgeliyor. Sabırla beklediğiniz bir konuda temiz niyetle atılacak bir adımın size güzellikler getireceğini söyleyebiliriz burada. Şimdi beyaz gülün arkadaşlar hemen sağ tarafında
masa başında oturan bir kişiyi görüyorum. Sanki koltukta oturmuş ve önünde bir bilgisayar var. Bu görüntü masa başı çalışan, bilgisayarla işi olan ya da gününün büyük bir kısmı ofis ortamında geçen bir kişiyi işaret ediyor. Bu kişiyle ilgili önemli bir görüşme, haber ya da iletişim görünüyor arkadaşlar. Özellikle e-posta, mesaj, çevrim içi bir toplantı veya resmi bir yazışma gündeme gelebilir. İş, eğitim, yani başvuru ya da evrakla ilgili bekleyen bir konu varsa olumlu yönde ilerleme ihtimali oldukça yüksek ve güçlü. Beyaz gülün hemen yanında belirmesi bu kişinin niyetinin temiz olabileceğini, yapılacak görüşmenin hayırlı sonuçlar doğurabileceğini ve size fayda sağlayacak bir gelişmenin kapıda olduğunu gösteriyor. Özellikle kariyer, eğitim veya resmi süreçlerle ilgili sevindirici bir haber alma enerjisi oldukça yüksek görünüyor arkadaşlar. Şimdi burada bu kişinin hemen üst kısmında şurada bakın, elle çalınan böyle ziller vardır. Çan, ucunda çan vardır. Önemli bir haberin ya da beklenen bir çağrının habercisi olarak yorumluyorum. Beklediğiniz bir telefon gelmesi, bir e-posta, resmi bir bildirim, iş teklifi, mülakat diyelim buna, daveti ya da sevindirici bir haber anlamına gelir. Adeta artık zamanı geldi diyen bir enerji taşıyor burası. Bu sembolün masa başındaki kişinin üzerinde belirmesi, özellikle iş, eğitim, resmi kurumlar veya bilgisayar üzerinden yürütülen bir işle ilgili gelişmenin hazırlanacağını gösteriyor. Uzun süredir beklediğiniz bir konuda bu konu sonuçlanabilir veya size yeni bir kapı açılabilir arkadaşlar. Bu zil uyanışı, farkındalığı ve güzel gelişmelerin yaklaşmakta olduğunu simgeliyor. Önünüzdeki süreçte sizi heyecanlandıracak ve yüzünüzü güldürecek bir haber alma ihtimaliniz oldukça yüksek burada. Şimdi buraya geldiğimde burada çok büyük bir kuş arkadaşlar. Görüyor musunuz gagası? Bakın kuşun bedeni. Şimdi sırt kısmında yan yana duran iki tane silüet var. Sanki iki kişi birlikte bu kuşun üzerinde yolculuk ediyor arkadaşlar. Bakın biri burada, biri burada. Ve aynı kaderi paylaşıyor gibi görünüyorlar. Büyük kuş müjdeli haberleri, uzaktan gelecek gelişmeleri, yolculuğu ve kaderi değiştirecek güzel fırsatları temsil ediyor. Kuşun sırtındaki iki kişi ise iki insanın ortak bir yola çıkacağını, önemli bir buluşmayı, ortak bir kararı ya da birlikte yaşanacak güzel bir gelişmeyi simgeliyor. Bu kişiler sevgili olabilir, eş olabilir, dost olabilir, aile bireyleri ya da iş ortağı bile olabilir arkadaşlar. Kuşun hemen alt kısmında ise sanki böyle bir laleyi andırdı bana. Bakın çandı ama şu anda bir lale neredeyse. Sevgi, saygı, zerafet, kısmet ve hayırlı başlangıçların sembolü. Çünkü bir tarafta gül, bir tarafta da lale belirmiş. Aynı zamanda gönül işlerinde temiz duyguları veya göreceğiniz bir dönemi de işaret ediyor arkadaşlar. Diğer bir deyişle. Bu iki sembol birlikte değerlendirdiğimde size ulaşacak sevindirici bir haberin iki kişi aynı noktada buluşacağını, ilişkilerde veya ortaklıklarda güzel bir başlangıcın başlayabileceğini gösteriyor. Özellikle gönül ve kısmet enerjisi oldukça güçlü. Önümüzde kalbinizi mutlu edecek ve umutlarınıza yeşertecek hayırlı gelişmeler görünüyor arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimizde burada çok köklü bir çınar görüyorum ben. Gövdesi oldukça kalın,
ve yılların izini taşıyan güçlü bir ağaç bu. Dalların üzerinde ise birçok kuş var. Kimisi dalla konmuş, kimisi de ağaca doğru uçuyor. Falda çınar köklü aileyi, uzun ömrü, gücü, bereketi ve kalıcı başarıyı temsil eder. Aynı zamanda sağlam temeller üzerine kurulacak bir yaşamı ve sizi destekleyen güçlü insanları da simgeliyor. Şimdi ağacın üzerindeki kuşlar peş peşe gelecek haberleri, kalabalık bir ortamı, aile buluşmalarını, misafirleri de ya da sosyal çevrenizin hareketleneceğini gösteriyor. Uzakta olan insanların yeniden bir araya gelmesi veya uzun zamandır görüşmediğiniz kişilerden haber almanız da mümkün görünüyor. Bana bu sembol bana şöyle emek verdiğiniz bir konunun artık meyvesini vermeye başlayacağını söylüyor. Çınarın kökleri ne kadar sağlamsa sizin de geleceğinizle ilgili atacağınız adımlar o kadar kalıcı olacak. Bereketin, desteğin ve güzel haberlerin ard arda geleceği güçlü bir döneme giriş yapıyorsunuz diyebiliriz burada. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimde sanki örümcek ağını andıran çok yoğun büyük bir kalabalık görüyorum. İlk bakışta şekiller birbirine geçmiş gibi görünse de enerjisi oldukça hareketli. Bu görüntü kalabalık ortamlara girmeyi, önemli görüşmeleri, davetleri, toplantıları ya da sosyal çevrenizin genişlemesini simgeliyor. Bu kalabalığın içinde ise iki elinde tepsi taşıyan bir figürü görüyorum ben. Bakın burada. Burada bir tepsi, burada bir tepsi. Sanki iki elinde şöyle tepsi taşıyormuş gibi. Kalabalık yani ortamın olduğu davetleri, toplantıları ve sosyal çevrenizin genişliğini simgeliyor bu. Kalabalığın içinde ise bu elinde iki tepsi taşıyan sembol hizmeti, bereketi, ikramı ve hayırlı bir kısmeti temsil ediyor. Aynı zamanda düğün, nişan, kutlama veya davet kalabalık bir organizasyon. Yani enerjisini de gösterebiliyor arkadaşlar. Taşınan tepsiler size ulaşacak güzel fırsatları ve ard ardına gelecek kısmetleri işaret ediyor. Bu figürün altında net bir 5 rakamı arkadaşlar benim dikkatimi çekti şurada. Bakın şurada. Görüyor musunuz? 1-5. S gibi de duruyor ama hayır ya. O 1-5 yani. Resmen 1-5. Bakın şurada. Evet. 1-5 rakamı bu. Bu sayılar genellikle zaman ya da önemli bir tarihi ifade eder. Bu nedenle 5 gün, 5 hafta, 5 ay, ayın 5'i, 15'i, 25'i gibi bir tarih sizin için anlam kazanabilir. Bazılarınızın için ise bu rakam 5. ayla, 5 kişilik bir grupla ya da hayatınızda öne çıkacak bir sayı olarak da kendini gösterebiliyor. Kalabalık içinde size gelecek güzel bir fırsat, sevindirici bir davet veya bereketli bir gelişme arkadaşlar. Özellikle 5 sayısı bu sürecin zamanlaması açısından dikkat edilmesi gereken önemli bir işaret olarak söyleyebiliriz. Şimdi buraya bu şekilde geldiğimde canlarım, burada sanki yandan tuttuğumda bu bir süliyet ama burnu biraz uzun bir süliyet bunu. Belirgin ve uzun görünüyor. Falda yandan görülen yüzler genellikle sizi uzaktan izleyen, sizi düşünen ya da sizinle ilgili bir karar verme aşamasında olan bir kişiyi temsil eder. Bu kişinin hemen önünde ise çok geniş ve açık bir yol var arkadaşlar. Bakın şurada. Bakın uzun burunlu. Görüyor musunuz? Gözü, uzun burnu ve bu yol çok geniş. Sanki böyle nasıl diyeyim? Otoban gibi düşün. Böyle geniş bir yol yani.
açık olduğuna, bu yol açık, yolun önünün açık olduğunu, önemli bir yolculuğa çıkabileceğini ya da hayatında yeni bir dönemin başlayacağına işaret ediyor. Aynı zamanda sizin için de önümüzdeki engellerin yavaş yavaş kalkacağını ve daha rahat ilerleyeceğiniz bir sürece gireceğinizi gösteriyor. Eğer bu sembol belirli bir kişiyi temsil ediyor ise, o kişinin sizinle ilgili bir adım atması, bir görüşme gerçekleşmesi ya da aradaki mesafeyi kapatacak bir yolculuk yapması mümkün görünüyor. Yolun bu kadar geniş olması ise fırsatların artacağı, seçeneklerin çoğalacağı ve kısmet kapılarının açılacağını simgeler. Oldukça olumlu. Önünüzde uzanan açık bir yol, hem maddi hem manevi anlamda rahatlama, ferahlama, hareket diyelim buna. Yeni başlangıçların habercisi olarak yorumlayalım diyorum ben. Şimdi bu geniş yolun üzerinde aynı zamanda ilerleyen bir söyleyet daha var. Dikkatimi çekiyor. Nokta bu kişinin yolun neredeyse yarısını tamamlamış olması. Yani yoluna çıkmış, önemli bir mesafe kat etmiş ve hedefe ulaşmasına çok az bir zaman kalmış. Falda yarılanmış bir yol, sabrın karşılığını almaya, beklenen bir işin sonuçlanmasına ve emek verilen bir konunun artık son aşamasına gelindiğini gösteriyor. Uzun süredir beklediğiniz bir haber, iş, eğitim, taşınma ya da özel hayatınızla ilgili bir konu artık netleşmeye çok yakın görünüyor arkadaşlar. Eğer bu silüet sizi temsil ediyor ise doğru yoldasınız ve vazgeçmemeniz gereken bir dönemin içindesiniz. Eğer başka bir kişiyi temsil ediyor ise o kişinin size doğru attığı adımın büyük kısmını tamamladığını ve aranızdaki mesafelerin ya da engellerin kısa süre içinde kapanabileceğini söyleyebilirim burada. Yani az kaldı mesajını veriyor burası bize. Beklediğiniz kapının açılması, hedefe ulaşmanız ya da sizi sevindirecek gelişmenin gerçekleşmesi artık çok yakın diyebiliriz. Şimdi şurada çok belirgin bir zarf görüyorum ben ve bunun hemen yanında da arkadaşlar, öncelikle zarfı söyleyeyim. Zarf haber, resmi evrak, beklenen bir mesaj, imza gerektiren bir belge ya da uzaktan gelecek önemli bir iletişimi temsil ediyor. Zarfın yanındaki kuş ise sembolü, müjdeli haberin çok yakında olduğunu, beklediğiniz mesajın gecikmeden size ulaşacağını gösteriyor. Adeta kuş bu haberi taşıyan bir haberci gibi duruyor aslında, zarfı taşıyan. Bu iki sembolle birlikte arkadaşlar, bekleyeceğiniz bir başvurunun sonucu, resmi bir yazışma, iş veya eğitimle ilgili bir dönüş, vize olabilir, davet ya da uzun zamandır beklediğiniz bir haber kısa süre içinde elinize ulaşabilir arkadaşlar. Özellikle yolun yanında görünüyor olması, bu haberin bir yolculukla, uzak bir yerle ya da şehir, yurt dışı bağlantılı bir gelişmeyle ilişkili olabileceğini de düşünebiliriz burada. Oldukça olumlu bir sembol. Görünen o ki beklediğiniz haber artık yolda ve size ulaştığında önünüzde yeni bir kapının açılmasına vesile olacak diyebiliriz bununla da. Bakın burada çok güzel bir kalp belirmiş. Bembeyaz arkadaşlar. Temiz kalp saf duyguları, karşılıklı sevgiyi, gönül huzurunu ve hayırlı kısmetleri temsil ediyor. Kalbin bu kadar belirgin çıkıyor olması, duygusal anlamda güzel gelişmeler yaşayabileceğinize, sevindirici bir konuşma yapabileceğinize veya kalbinizi mutlu edecek bir haber alabileceğinize işaret ediyor. Eğer hayatınızda biri varsa, ilişkinizde samimiyetin ve güvenin güçlenmesi söz konusu olabilir. Bekar olanlar için ise temiz niyetli, dürüst ve kalbi güzel bir insanın hayatına girme ihtimali oldukça yüksek.
Bu kalp aynı zamanda sevgiyle edinilen duaların, iyi niyetlerin ve gönülden istenen dileklerin desteklendiğini de anlatır. Genel enerji sevginin, huzurun ve mutluluğun ön plana çıkacağı hayırlı bir döneme işaret ediyor diyebiliriz burada. Evet canlarım, şimdi tabağımıza geçelim. Evet. Şimdi tabağımız bir kere çok güzel, çok temiz, ferah ve aydınlık bir tabak bu arkadaşlar. Bakın ada dediğim şey burada da çıktı. Sanki bir ada bu yani arkadaşlar. Bu bakıyorum diğer figürlerimize de. Önce bu adayı bir size anlatayım. Sıkıntılarınızın dağılacağı, tabağımız çok güzel çıkıyor. Önümüzün açılacağı ve daha huzurlu bir döneme gireceğinizi gösteren güzel bir işaret bu tabak. Ada sembolü ise tabakta tekrar belirdi. Aynı sembolün iki farklı yerde çıkması bu mesajın tesadüf olmadığını ve enerjinin oldukça güçlü olduğunu gösteriyor. Bu ada yurt dışı bağlantısını, temiz deniz aşırı bir yeri, uzak bir yolculuğu, taşınmayı, tatili ya da uzaklardan gelecek önemli bir haberi temsil ediyor. Bazılarınız için Kıbrıs bir ada ülkesi veya denizle çevrili bir bölge ile ilgili gelişmeler de gündeme gelebilir arkadaşlar. Sembolün hemen fincanda hem de tabakta görünüyor olması bu konunun hayatınızda önemli bir yer tutacağını ve zamanı geldiğinde hayırlı bir şekilde netleşeceğini anlatıyor. Gelen enerji şöyle söyleyebilirim. Aydınlık, önünüzde umut veren, ferahlık veren ve sizi sevindirecek gelişmeler görüyorum ben burada. Bunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra arkadaşlar hemen şurada bir kuş bakıyor musunuz? Ama sadece kafası var bu kuşun. Bakın sadece kafası mevcut burada. Bu da üstünde ne var onun? Hiçbir şey yok. Evet. Sadece bu kuşun kafası gün görüyoruz biz. Çok yakında duyacağınız önemli bir haber, beklenen bir mesaj dedik bunları. Aniden gelecek bir telefon görüşmesine işaret ediyor. Baş kısmının öne çıkıyor olması, yani sadece başın olması özellikle iletişim konusunda ve haberleşme konularının ön planda olacağını gösteriyor. Bu sembolümüze en önemli bir sözün yapılacak bir teklifin ya da uzun zamandır beklediğiniz bir açıklamanın yaklaştığını da anlatıyor. Kuşun yalnızca başının görünmesi haberin henüz yolda olduğunu ancak çok kısa süre içinde netleşeceğini ifade ediyor arkadaşlar. Güzel bir haberin ilk işareti görünmüş ve bu gelişme önümüzdeki süreci olumlu yönde etkileyecek gibi görünüyor. Şimdi öncelikli olarak şöyle bir bakıyorum. Burada bazı figürler belirmiş. Şimdi burada fincana dağılmış irili ufaklı bir sürü kısmetler var arkadaşlar. Kimisi büyük, kimisi orta boy, kimisi küçük. Bu da kısmetin tek bir alandan değil farklı yerlerden geleceğini gösteriyor. Fal tabanına yayılan kısmetler bereketin artmasına, peş peşe gelecek fırsatlara ve hayatınızda açılacak yeni kapıları işaret ediyor. Büyük görünen kısmetler uzun zamandır beklediğiniz önemli bir gelişmeyi ya da büyük bir fırsatı simgelerken, küçük olanlar ise günlük hayatınızı güzelleştirmek, sevindirici
haberleri, küçük kazançları ve ard arda gelecek güzel sürprizleri temsil ediyor. Tabağın temiz, aydınlık olması da bu kısmetlerin hayırlı ve gönlünüze göre olacağını işaret ediyor. Yani bereketinizin yavaş yavaş çoğalacağı, emeklerinizin karşılığını alacağınız ya da farklı alanlardan yüzünüzü güldürecek bir gelişme bu arkadaşlar. Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Bu kısmetlere kesinlikle elinize ulaşacak bir şekilde. Evet, şimdi burada elinde baston tutan bir figür, yani bastonla yürüyen bir söyleyet görüyorum. Haneye doğru dönük bu. Falda bastonlu kişi tecrübeyi, olgunluğu, aile büyüklerini, bilge bir insanı ya da size yol gösterecek bir kişiyi temsil ediyor. Haneye doğru yönelmiş olması ise evinize gelecek bir misafiri, aile içinde yapılacak önemli bir görüşmeyi ya da büyüklerinizden alacağınız hayırlı bir destek ve nasihati işaret ediyor. Bu kişi size manevi ya da maddi anlamda fayda sağlayacak. Aynı zamanda burada küçük küçük kısmetler de görüyorum arkadaşlar. Bunlar peş peşe gelecek. Sevindirici gelişmeleri, küçük ama bereketli bir kazançları, güzel haberleri ve günlük hayatınızı güzelleştirecek fırsatları simgeliyor. Yani tek bir büyük kısmetten ziyade ard arda gelecek birçok küçük güzellikler var burada. Şimdi burada elinde bakın bir T harfi var bu kişinin elinde. Ve diğer elinde de sanki böyle bir çiçek demeti gibi görüyorum ben. Yine bir söyleyet burada karşımıza çıkıyor. Harfler bazen bir kişinin adının veya soyadının baş harfi, bazen de önemli bir yerin veya olayın ismini temsil ediyor diyoruz. Sizin ya da hayatınızda etki edecek bir kişinin ismiyle bağlantılı olabilir. Sülliyetin elinde bu harfin bulunması ise bu kişinin size bir haber, teklif, destek veya önemli bir gelişmeyle geleceğini gösteriyor. Kucağında da çiçekler var çünkü. Eğer hayatınızda T harfiyle başlayan biri varsa önünüzdeki süreçte onunla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşayabilirsiniz. Oldukça olumlu bir enerji bu. Aydınlık çıkmış bu arada. Tesadüfen çıkmış gibi durmuyor. Aksine yaşanacak önemli bir olayın veya karşınıza çıkacak bir kişinin sembolü bu arkadaşlar. Bu yüzden önünüzdeki günlerde T harfiyle ilgili bir kişi, yer ya da olayların bu olaylara dikkat etmenizde fayda var diyorum. Şimdi burada dikkatimi çeken karışık harfler var. Ancak bunlar net bir kelime oluşturmuyor. Türkçe de olmayabilir arkadaşlar. Farklı bir dile ait yazıları da sembolleri de andırıyor olabilir. Farklı bir tür karışık harfler, henüz tam olarak açığa çıkmamış bir konuyu, çözülecek bir sırrı, uzaktan gelecek bir haberi ya da farklı kültürler ya da yurt dışı bağlantılı gelişmeleri simgeliyor. Özellikle yabancı dil, yurt dışı, eğitim, iş, resmi evrak veya internet üzerinden kurulacak önemli bir iletişim gündeme gelebilir. Aynı zamanda bu sembol şu an anlam veremediğiniz bazı olayların çok yakında netlik kazanacağını da söylüyor. Bugün size karışık gelen bir durum doğru zaman geldiğinde tüm parçalarla yerine oturabilir arkadaşlar. Bu yüzden acele bir karar vermeden gelişmeleri sabırla takip etmenizde fayda var diyorum. Bakın hemen şurada bahsettiğim yazılar. Evet, bugünkü falımızın sonuna geldik. İnşallah fincanın ve tabağın verdiği mesajlar size, gönlünüze dokunmuş. Sizlere umut, güzel bir enerji olmuştur. Her zaman söylediğim gibi fal yorumumuzdur. Eğlence ve kişisel amaçlı kullandığımız bir yorum bu. Size uyanlara uyun.
alın, uymayanları da sevgiyle evrene bırakın diyoruz. Eğer yorumumu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarda sizlere en çok uyan sembolleri ve hissettiklerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Yurt içinden ve yurt dışından beni izleyen tüm canlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Dileklerinizin, yolunuzun açık olması, kısmetlerinizin bol, hanenizin huzurla dolmasını temenni ediyorum. Bir sonraki fal yorumumda yeniden buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla ve umutla kalın. Hoşça kalın efendim.